Anne adaylarına söylenmemesi gereken 10 şey. Bu tür videoları sıklıkla internette görürsünüz. Hatta böyle post şeklinde Instagram'da, diğer sosyal medyada da görebilirsiniz. Ben kendi gördüklerimi, kendi gözlemlerimi size aktarmak istiyorum. Onu geçecektir büyük ihtimalle. Nedir? Bir kere kilo. Çok kilo almışsın, az kilo almışsın. Başvurulması gereken yer neresi olmalı? Doktor olmalı. Doktor eğer kilo alımını normal sınırlar içerisinde buluyorsa buna çevredekilerin söyleyecek bir şeyi yok. Cinsiyet yanlış. Bak senin karnının şekli böyle, cinsiyet bu olmalı. Ultrasonda görüldü artık. 15 haftayı da geçti. Yanılma payı hemen hemen yok diyelim ama ısrarla diyor ki ben kendi tecrübelerime göre sen zaten güzelleştin, çirkinleştin, şunu yedin, bunu yedin, ekşi yedin, tatlı yedin. O yüzden de cinsiyetine bir daha baktır. Yani bu anne adaylarının sadece kafasını gereksiz yere kurcalayan, orada çeşitli biyokimyasal reaksiyonlara yol açan beyninde bir şey, bence çok 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 gereksiz bir şey. Karnın büyük, karnın küçük. Evet, bu da çok sıklıkla söylenir. Karnı büyük olanlar ve karnı küçük olanlar işte aynı haftadakilerle karşılaştırırlar birbirlerine. Aa benim karnım daha küçük, benim karnım daha büyük. Hatta dışarıdan da uyarı gelir. Bak senin karnın çok küçük, sen yemek yemiyorsun diye. Burada bunu söyleyecek olan kişi kim olmalı? Bebeğin kendisi olmalı. Yani ultrason ölçümleri olmalı. Ultrason ölçümleri normal olduğu sürece, amniyon sıvısı da normal olduğu sürece karnın büyüklüğü ve küçüklüğü aynı haftalarda olan iki anne adayında belirgin şekilde farklı olabilir. Tamamen gereksiz bir söylem. İkili test ve dörtlü test yaptırma. Ben yaptırmadım. Yani tabii ki yaptırmamayı seçebilirsiniz. Ama bunu yaptırma şeklinde empoze etmek tamamen gereksiz bir söylem. Herkesin bakış açısı farklıdır. Felsefi açıdan bakış açısı farklıdır. Tıbbi açıdan bakış açısı farklıdır. Hatta şöyle derler, ikili testte bebeğime sorun var dediler, sağlıklı çıktı. İkili test bebekte sorun var demez. Sadece olasılık ve rakam belirtir. Dörtlü test de aynı şekilde. O yüzden de ikili test ve dörtlü test yaptırma tamamen gereksiz bir söylem. Şu vitamini al, bu vitamini al. Ben bu vitamini aldım, çok rahat ettim. Piyasada yaklaşık olarak 6 tane farklı, hatta daha fazladır belki, multivitamin kombinasyonu var. Bunların içerikleri temelde aynı olmasına karşın kimisinin demir seviyesi farklı, kimisinin iyot seviyesi farklı, kimisinin D vitamini içeriği farklı, kimisinde balık yağı var, kimisinde yok, şu, bu ve anne adayına özel olarak multivitaminler doktor tarafından belirleniyor ve o şekilde söyleniyor. Hiç vitamin alma demek de tabii ki mantıklı olabilir. Eğer beslenmesine güveniyorsa anne adayı, demir seviyesi normalse, B12 seviyesi, D vitamini seviyesi normalse, şuysa buysa falan filan tabii ki olabilir. Ama bunun dışarıdan birisi tarafından söylenmesi tamamen gereksiz bir söylem. Şeker testi yaptırma. Hemen hemen tüm internet sitelerinde, hemen hemen değil, bence araştırmadım ben hepsini ama yani Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca olan kaynakları olan internet sitelerine, ülkelerine baktım. Hepsinde bizim de Sağlık Bakanlığımızın internet sitesinde ve bize dağıttığı yönergede gebelik şekeri tarama testi yaptırın diyor. Neden? Bu sizin lehinize olan bir şey. Eğer gebelik şekerinin tanısını koyamazsak o zaman bebekte ve anne adayında çeşitli sorunlara neden olabilir. Bununla ilgili onlarca video var. Onları izleyebilirsiniz. Ama herhangi bir şekilde gebelik şekeri olduğunun tanısının konması lazım. Herhangi bir şekilde diyorum ama bunun bilinen en kestirme yolu şeker tarama testi. Başka yollar deneyenler var. İşte her gün açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri. Bu bir eziyet bence. Ondan sonra işte 50 gram şekerli su içmek yerine 50 gram içerdiğini düşündüğümüz bir yemek yedirip ondan 1 saat sonra ölçenler var. Yani standartizasyon yok. Bu 50 gram niye 50 gram, 49 gram değil, 47 gram değil veya 55 gram değil? Çünkü yapılan binlerce ölçüm bu 50 grama odaklanmış. Yani siz anne adayına bir
öğün verdiğiniz zaman bunun içinde 50 gram glikoz dışında çok çeşitli proteinler var, yağlar var, şunlar var, bunlar var. O ölçümü standartize edemezsiniz. Yani 1 saat sonraki o 140 rakamının geçerliliği onlar için tabii ki söz konusu olamaz. Çünkü standartların dışına çıkmış oluyoruz. Demek ki şeker tarama testi 50 gramla veya gerekli durumlarda 100 gramla ve bazen de tek basamak 75 gramla yapılması önemli diye söylüyoruz. Bunu yaptırma şeklinde söylemek tamamen gereksiz bir söylem. Anne adayının beyin biyokimyasında gereksiz bir karmaşaya neden oluyor. Tamam mı? Anne adayının odaklanması gereken daha farklı şeyler var. Oldu mu? Spinal epidural yaptırma. Çünkü tutmuyormuş, ağrı oluyormuş, sakat kalınıyormuş, felç olunuyormuş, şu oluyormuş, bu oluyormuş. Günümüz teknolojisinde her cerrahi prosedürün bir yan etkisi ve komplikasyonu olmakla birlikte artık spinal ve epidural anestezi doktorları tarafından oldukça iyi bir şekilde uygulanan bir yöntem haline geldiği için gerekli durumlarda sezaryanda genel anestezi yerine normal doğumda da işte başka bir ağrı kesici yöntem kullanılmayacaksa veya anne adayı kendisi ben sancımı çekeceğim diye seçmemişse o zaman epidural uygulanabilir. Burada dışarıdan birisinin hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Sezaryen olma, normal doğum yapma. Bu konuyu yani sezaryen olma, normal doğum yapma konusunu hiç uzatmıyorum. Zaten anne adayları son haftalarda sıklıkla bu şeyle karşılaşacaklardır. Aman sezaryen olma, aman normal doğum yapma, aman dikişli doğum yapma, şu bu diye. Hatta ben şaşırıyorum bazen. Patronlar mesela, yani bayan patron da olsa fark etmez, erkek patron da ne şekilde doğum yapacaksın diye soruyor. Bu çok yani saçma sapan bir soru. Yani hiç kimseyi ilgilendirmez sizin doğum şekliniz. Tamam mı? Önemli olan ne zaman doğum yapacaksın? Güzel bir soru ama nasıl doğum yapacaksın? Öyle mi doğum yapacaksın? Falan filan. Bunlar tamamen gereksiz söylemler ve hatta hiç sorulmaması gereken şeyler. Nasıl doğum yapacaksın? İşte öyle yapma, böyle yapma falan filan diye. Benim aklıma gelenler bunlar. Yorumlara gereksiz söylemler altında tabii ki mutlaka sizin de aklınıza gelecek dolu şey vardır. Bunları yazabilirsiniz. Ben yorumlara cevap vermiyorum ama o yorumları ön plana çıkartabilirim, görünür hale getirebilirim. Çünkü yorumları maalesef yanıtlayacak bir vaktim yok. Ama siz yorumlarda belki diğer anne adaylarına yardımcı olabilecek şeyler yazabilirsiniz uygun bir dille. Tamam. Yani özet olarak söylemek gerekirse anne adayının çevresinde parazit yapmanın hiçbir anlamı yok. Anne adayı kendi haline bırakılsa çok daha sağlıklı bir ruh haline kavuşacakken bu söylediğimiz gereksiz şeylerle, tamamen gereksiz, sırf konuşmak için söylenmiş şeylerle bizim insan olarak öyle bir hastalığımız da var. Mutlaka konuşmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Bu hastalıktan çevredekilerin kurtarması lazım kendisini. Çünkü kendisine faydası yok, anne adayına faydası yok, anne karnındaki bebeğe faydası yok, hiçbir şeye faydası yok. Gereksiz yere bir enerji sarfiyatı ve anne adayının beyin biyokimyasında gereksiz bir hareketlenme. Başka hiçbir şey değil.